Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi 9 dakikada pişen, balon gibi şişen 2 katlı bu yumuşacık ekmeğin yapımını göstereceğim. Öncelikle kesip göstermek istiyorum içinin dokusunu ve yumuşaklığını. Kebapların yanında ya da kahvaltılarda veyahut da çocuklarınızın beslenme çantalarına bırakabileceğiniz çok pratik, çok kısa sürede pişen ve hazırlaması da bir o kadar kolay bu ekmeğin yapımını beraber göreceğiz. Ben içine bu şekilde doldurarak göstermek istedim. Ne kadar pratik ve kolay bir ekmek tarifi olduğunu göstermek için. Şimdi tarifime başlıyorum. Buzluktaydı benim mayam. Onu çıkardım. Buzu çözünmeden kullanıyorum. O yüzden biraz sıvı hale geldi. Buzu çözülmeden üzerine hemen sıcağa yakın 1 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle süt ekledim. 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım su bardağı 100 milimlik ılık su ekledim. Güzelce mayanın erimesini sağlıyorum bu şekilde karıştırarak. Mayayı çok güzel eritelim ki ağzımıza gelmesin, içinde pütür pütür kalmasın. Çok iyi eritmemiz gerekiyor mayayı. Dilerseniz de kuru maya kullanabilirsiniz. Yarım su bardağı 100 milimlik yoğurt kullandım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Güzelce karıştıralım. Mayanın iyice eridiğinden emin olmamız gerekiyor. Çok güzel karışması lazım, erimesi lazım. Toplamda 5 su bardağı un kullanıyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekledim şu anda. Unun miktarı unun kalınlığına, inceliğine göre değişebilir. Unu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyelim. Yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok sert bir hamur yaparsak ekmeğimiz de ona göre sert olur. Ekmeğin hamuru ne kadar yumuşak olursa ekmek de o kadar yumuşak olur. Öncelikle bir kaşık yardımıyla toparlıyorum elimi bulaştırmadan önce. Şimdi elimle yoğurmaya devam ediyorum. Evet, tam 5 su bardağı unu bitirmiş oldum. Dilerseniz mutfak tezgahın üzerinde daha güzel yoğurabilirsiniz. Bakınız çok yumuşak, gayet güzel bir hamur elde etmiş oldum. Elime yapışıyor fakat un eklemiyorum. Dediğim gibi un eklersem ekmeğimiz sert olur. Kıvamı bu şekilde olmalı. Evet, şimdi artık üzerine bir kapak veya bir streç film kapatarak tam 1 saatte mayalandı. Onu belirtmek istiyorum. Ilık bir ortamda 1 saat boyunca bekledi ve mayalandı. Şimdi biraz elimi unluyorum, tezgahı unluyorum. Hamurumuzu tezgahın üzerine alıyorum. Çok güzel 1 dakika boyunca maya kokusu gelmemesi için havasını bu şekilde yoğurarak alıyorum. Hamuru rulo haline getirdim. Tam 8 eşit parçaya bölüyorum.
Elimizle aynı büyüklükte bezeler hazırlayalım. Elimizle büyüklüklerini ayarlayalım. Hepsi eşit olsun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serdim. Üzerine mısır unu ekledim. Mısır unu yoksa evde kullanmak zorunda değilsiniz. Varsa kullanırsanız daha güzel olur. Tezgahımı unladım. Şimdi bir pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Elinizle bile açabilirsiniz. Hamur o kadar yumuşak ki çok kolay açılabilir. Çok ince olmamalı, çok kalın da olmamalı. Yani yarım santimden daha ince bir hamur. Eğer çok ince yaparsanız kabarmaz. Çok kalın da yaparsanız yine iki katlı olmaz. Onu iyi ayarlamanız gerekiyor. Fırınımızı şu anda çalıştırdım. 250 derecede ısınıyor. En az 10 dakika öncesinde fırını çalıştırmamız gerekiyor. Evet, şimdi hazırlamış olduğumuz hamurları yerleştirelim. Tam 4 tane sığıyor. Fırın tepsisini gösteriyorum. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 250 derece fırında sadece 9 dakika pişme süresi var. Başından ayrılmayalım. Hemen çabuk pişiyor çünkü. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Ben hemen çabucak diğer hamurları da hazırlıyorum. Kalınlığı bu şekilde. Yani yarım santim kalınlığı kadar. Ne çok ince ne de çok kalın olmamalı. Görüyorsunuz saniyeler içinde hemen hazır. 1 dakika bile sürmüyor açması. Tamamdır artık. Şimdi artık fırınımıza sürdük. Bakınız görüyor musunuz? Kabardığını, hemen kabarıyor. Fırına sürer sürmez hemen kabarıyor. Burasını da çekmiş oldum sizin için. Ekmekler tam 9 dakika içinde hemen pişti. Fazla bekletmeyelim, hemen yanabilir çünkü. Üzerine isterseniz bu şekilde tereyağı sürerek servis yapabilirsiniz. Ben bu şekilde sürdüm. Daha parlak oldu, rengi daha yumuşak oldu. Dediğim gibi kebapların yanında, kahvaltılarda çocuklarınızın beslenme çantalarına bırakabileceğiniz, sizlerin de zevkle tüketebileceğiniz, yapımı çok çok kolay bir ekmek tarifi. İnanın bu ekmekten daha kolay ekmek tarifi yok ve çok lezzetli gerçekten. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız mutlu olurum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.